örgü severler, bugün sizlere yapımı çok kolay olan ve çok şık görünen modellerimizden bir tanesiyle karşınızdayım. Yandan düğmeli bir çalışma yapacağız. Yeleğimiz için arkadaşlar bir yumak nako elit baby kullandım. 5 adet düğme kullandım ve 3,5 numara şiş ile hazırlamış oldum. Yeleğimin boyu arkadaşlar 32 santim. En uzunluğumuz ise 25-24 santim arası. Rahatlıkla 9-12 ay bebeklerimizin kullanabileceği bir çalışma yapmış olduk. Yakından çekimini de paylaşayım sizlerle arkadaşlar. Kolay bir model. Modelin detaylı yapımını yine Sibel'in Örgü Evi YouTube kanalında bulabilirsiniz arkadaşlar. Sibel Hanım tüm detaylarıyla model yapımlarını paylaştığı gibi bu modelin yapımını da paylaştı. Aynı modelin yelek üzerinde uygulamasını da ben sizlerle paylaşmış oldum. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar, yandan düğmeli olarak yeleğimizi anlatmaya başlayabiliriz. Nako Elite Baby kullanacağım. İp numaram 11451 numaralı ipimizden kullanacağım arkadaşlar ve 3,5 numara şiş kullanacağım. Toplamda 5 adet de düğme kullanacağım bu güzel yeleğimizi yapmak için. Arkadaşlar yeleğimizin modeli 4+4+2 yani 4 ve katlardan oluşuyor ve ikişer ilmeğimiz, kenar ilmeklerimiz olacak. Yalnız biz ön kısmına yandan düğmeli bir model çalıştığımız için ve ön kısmına koyacağımız için bize 4 ve katları yeterli olacaktır. Her artırmadan sonra 4 ve katlarını takip edeceğiz modelimizi çalışmak için. Aynı zamanda modelimizin de şu şekilde ön halini göstereyim size. Gördüğünüz gibi 4 ilmek, 1 ters 2 ilmek, 1 ters 4 ilmek şeklinde kurulan bir model. Modelin nasıl yapıldığının detaylı bir şekilde anlatımının linkini açıklama kısmına bırakacağım. Yine değerli örgü sever, örgü modelleri anlatan arkadaşım Sibel'in Örgü Evi'nin kanalında da bulabileceksiniz. Şimdi ilk önce yakamızın çalışmasına birlikte başlayalım. Yakamız için ben toplamda 78 ilmek şişime takarak başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu 78 ilmeğimizi 7 ilmeğini 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğini haroşa örüyorum. Daha sonra ipi kendimden tarafa alıyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Son 7 ilmek kalana kadar devam edelim. En son ilmeğim düz. Sonra haroşalarıma başladım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimiz haroşa oldu. Şimdi tekrardan başa geldim. 7 ilmeğimi haroşa tekniğimle örüyorum. Dört, 5, 6, 7, 3, 6, 7. Daha sonra ilk ilmeğimiz ters, düz, ters, düz, ters, düz. Kenar haroşamız 5 sıra olana kadar, gördüğünüz gibi buradaki 5 diş olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi baktığımız zaman 5 sıraya ulaşmış olduk örgümüzde. Şöyle düşündüğümüzde örgümüzün üste gelecek kısmı bu, yandan düğmeli olacağı için bu taraf, yani şu başlangıç ipimin başladığı yer ve şu kısım altta kalacak, yani yakadan başlama düşündüğümüzde şuradaki haroşalarımızın üstüne gelecek kısım bu taraf. Örgümün burası ön yüzü, burası arka yüzü.
arka yüzünde modeli kurmadan önce, direkt ön yüze geçmeden, kuruluma başlamadan önce son sıramızda şöyle bir şey yapacağız. Ön yüzde modeli rahat kurabilmemiz için 7 ilmek haroşamı ördükten sonra bütün ilmeklerimi ters örgü olarak öreceğim. Bakın. Bir ters bir düz örmüştüm hatırlarsanız yaka çalışması için. Şimdi ön yüze dönmeden önce arka tarafta bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Böylelikle ön tarafa döndüğümde model kurulumum kolay ve düzgün düşecektir. Sol yandan düğmeli olacağı için arkadaşlar şu kısımda, yani sağ yanımızda ilik evi çalışması yapacağız. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi bir sıra tersimi örüyorum. Ve son ilmeğimiz, 7 ilmeğimiz haroşa olarak başa kadar geleceğimiz kısım. Tamam. Şimdi arkadaşlar burası örgümüzün düğmeleri dikeceğimiz 7 ilmeğimiz. Bu 7 ilmeğimi yine haroşa şeklinde örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Burada artırma yapmam gerekiyor arkadaşlar. Yeleğimizin her 7 ilmek haroşasından sonra ve 7 ilmek yan patından önce birer ilmek artması gerekiyor. 7 ilmek haroşamdan sonra burada bir gizli artırma yaptım arkadaşlar. Kol ile başlıyoruz yandan düğmeli olduğu için. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmeğimi düz ördüm. Bu bir ilmeğim benim sağına ve soluna artırma yapacağım ilmeğim. Burada bir adet gizli artırma yapıyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar burada bir adet gizli artırma yapıyorum. Örgümün arka bedenindeyim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ilmeğimi düz olarak arka bedenim için ördüm. Bir adet gizli artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir adet gizli artırmamı yaptım ve diğer kolumuza başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Diğer kolumuz için ise yine 13 ilmek düzümü ördüm. Burada bir adet gizli artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar gizli artırmamı yaptım. Şimdi bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şimdi birer adet gizli artırmamı yaptığıma göre arkadaşlar şu kısmımda 13 ilmeğimi de ördüm. Benim 2, 4, 6, evet 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tekrar saymak istiyorum. Evet 14 ilmeğim var arkadaşlar. Bu 14 ilmeğimi şöyle düşüneceğim. Şu 4 ilmeğim düz olacak. Bu 4 ilmeğime model çalışacağım. Bu 4 ilmeğim düz olacak. 4 ilmeğim düz. 4 ilmeğim model. 4 ilmeğim yine düz olacak. Ve bu 4 ilmeğim gizli artırmadan sonra model çalışmam olacak. O zaman model çalışmasıyla başlıyorum. İpimi kendimden tarafa aldım arkadaşlar. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek tersimi ördüm. Takip eden 2 ilmeğim düz. Bu 2 ilmeğim düzünün arkadaki ilk önce ikinci ilmeğini düz örüyorum. Daha sonra şişimden çıkarmıyorum ve birinci ilmeğimi düz örüyorum.
Daha sonra bir ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek düzümü ördüm arkadaşlar. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek tersimi ördüm. Takip eden 2 düzümün ikincisini düz ördüm. Ve tekrar birincisini düz ördüm. Ve bir ilmek ters ördüm. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 1, 2 ilmek haroşa ördüm. Birinci ilik evim için 2 ilmeğimi birlikte haroşa ördüm. Doladım. Kalan 3 ilmeğimi haroşa ördüm. Yalnız burada hemen özür diliyorum. Çok önemli bir ayrıntıyı unuttuk hep birlikte. Yandan düğmeli ördüğümüze göre bu 7 ilmekten önce burada bizim bir artırma yapmamız gerekiyor ve gizli artırmamı yaptım. Gizli artırmamı yaptıktan sonra 2 ilmek haroşamı ördüm. Kestim, doladım, haroşalarımı ördüm ve sıramı tamamladım. Ne demiştik başta? 7 ilmek patlarımızın başlamadan ve bitiminde mutlaka bu aralarda gizli artırmalarımız olacak. Şimdi şişimizi düzeltelim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Bu doladığım bir adet ilmeğim var arkadaşlar. Bu arka kısma düz, ön yüze ters düşmesi gerekiyor. Bunun için bu ilmeği arka yüzde düz olarak örüyorum ki ön yüze ters düşsün. Sonra 1, 2, 3, 4 ters örüyorum. 1 düz örüyorum. Bu iki modelde çalışma yapmıştık biliyorsunuz. İpi kendimden tarafa alıyorum. İlk önce ikinci ilmeğimi ters örüyorum. Aradan çıkarıyorum ama bırakmıyorum. Daha sonra bakın burada altta kalan birinci ilmeğimi de dikkatli bir şekilde ters örüyorum ve şişimden şimdi bırakıyorum. Yalnız alırken bu ilmeği ipin katını açtık. Hemen bunu düzeltmek istiyorum. Evet, ipimizin katı açılmasın. Şimdi bıraktım örgümü ve bir ilmek daha düz ördüm. Burası bizim model çalışacağımız kısım. Yani şu kısmı yaptık arkadaşlar. Bakın. Gördünüz? Bir ters, iki düz, bir ters. Yalnız buradaki ilmeklerimizde çaprazlama oluşacak. Mantık bu. Ne yapıyorum şimdi? 4 tersimi örüyorum. Bir düzümü örüyorum. Bakın 2 tane tersim var. İpi kendimden tarafa aldım. İlk önce ikinci tersimi örüyorum. Daha sonra şöyle arkada şişimin arkasında tutarsam daha düzgün olacak. Daha sonra buradaki şu birinci tersimi örüyorum. Ve ipimden bırakıyorum. Daha sonra bir düzümü örüyorum. Gizli artırma yaptığım yerdeyim. Gizli artırmamı buradan sonrası örgümüzde hep ters örgü son 7 ilmeğime gelene kadar arkadaşlar. Böyle ifade edince daha kolaylık olacaktır. Çünkü modeli bu ön yüzde çalışıyoruz. Sadece. Evet, burada son doladığım ilmeği de gizli artırma olarak ördüm. 7 ilmeğim kenar patım.
Evet, örgümüzün birinci kısmını yapmış olduk. Şimdi tekrardan başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek, 3, 6, 7 ilmek yan patım için. Burada bir adet gizli artırmamı yapıyorum. Gizli artırmadan sonra 13 ilmeği, 13 düzüm 15 düz oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 adet düz ördüm. Bir adet gizli artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar gizli artırma yaptım. 19 ilmeklik arka bedenim 21'e çıktı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. 21 ilmeğimi düz ördükten sonra bir adet gizli artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar gizli artırma yapıyorum. 15 ilmek düz örüyorum diğer kolum için. Gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz, tekrar gizli artırmamı yapıyorum ve başlıyorum tekrar modelimize. Şimdi 4 düzden sonra 4 ilmekte model çalıştık. Bu artırmalarım o zaman düz gelmesi gerekiyor. Bu artırmam ve yanındaki ilmeği ön yüzden düz örüyorum. Şimdi model çalışmam gerekiyor. Düzümü ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düzümün önce arkadaki ilmeğini düz, daha sonra da öndeki ilmeğini düz örerek bırakıyorum. Daha sonra bir ilmek ters. 1, 2, 3, 4 ilmek düzüm örüyorum. Bir tersimi örüyorum. Gördüğünüz gibi çaprazlama yapacağım kısımdayım. Şu şekilde. İlk önce arkadaki ilmeği düz örüyorum. Daha sonra öndeki ilmeği düz örüyorum. İkisini birlikte bırakıyorum. Bir ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördükten sonra tabi bu artırma yapacağım kısım da örgüme dahil oluyor ve burada da model oluşacak. Bunun için bu ilmeğimi ters örmem gerekiyor arkadaşlar. Ters ördükten sonra bir gizli artırma daha yapıyorum ve 7 ilmeğimi haroşa olarak devam ettiriyorum. Örgümün arka tarafındayım. Yedi ilmek haroşamı örüyorum. Bu son artırdığım ilmeğim ön yüze düz düşmesi gerekiyor. Bunun için arka yüzde ters örmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü modele dahil edeceğiz. Bunu ters ördüm. Yandakini düz ördüm. 4 ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. 2 tersim olacağı kaynağa geldik. Şimdi ipi kendimden tarafa aldım. İlk önce ikinci tersimi örüyorum. Aradan şişimi çıkarıyorum. Bakın şurada sonra birinci tersimi alıyorum. İkisini birlikte bırakıyorum. Ve bir düz. 4 ters. Bir düz. Ve tekrar 2 tersimizde model çalışacağım. İpi kendimden tarafa aldım. İkinci tersimi ördüm. İpi geçirdim. Birinci tersimi ördüm. Bir düz. Daha sonra bu dizimi ördükten sonra 2 ilmeğimi ters örüyorum. Çünkü burada yine model için taban oluşturacağız arkadaşlar. Bir düzden sonra 2 ters ördüm. Bu terslerim 4 olana kadar devam edecek ki diğer çaprazlama yapacağımız modelin tabanı oluşsun. Buradan sonrası son 7 ilmeğim haroşa, geri kalanı ters olarak devam ediyor. Evet, gördüğünüz gibi örgümüzün ön yüzünde modelimiz şu kısım itibariyle oluşmaya başladı arkadaşlar.
Burası böyle hem artıracağız hem de model çalışmamız bu şekilde devam edecek. Geri kalan kısımlarımızdaki düz ilmeklerimizin artırmasıyla birlikte devam ediyor. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim arkadaşlar. İkinci modelimizi de tamamlayana kadar, yani burası bir parça, ikincisi çaprazlama olacak. Birlikte örmeye devam edeceğiz. Biraz zamanımızı alacak belki ama daha net anlaşılması için. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Bu sefer 15'te 17 oldu kol ilmeğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ilmeği. Bakın gördüğünüz gibi artırma yapacağım. Düz ilmeğim gayet net belli. Gizli artırmamı yapıyorum. Bir düz. Gizli artırmamı yapıyorum. 19'du. 21 oldu. Şimdi 3. sırada olduğuma göre arka bedenim 23. 1 2 3 4 21 22 23 düz. Gizli artırma, düz. Gizli artırma, 17 düz. Gizli artırmayı kendi tekniğinize göre istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun birçok tekniği var. Ben alttan alarak gizli artırma yapıyorum kolaylık olsun diye. İstiyorsanız şu şekilde dolayarak da gizli artırma yapabilirsiniz. Tamamen kendi tercihinize kalmış. Doladım, bir düz doladım. Şimdi buraya model oluşturuyorduk. Hatırlarsanız eğer 1, 2, 3, 4 modelse bu doladığımla birlikte 3 düzüm oluşmuş olacak. 2 düzümü daha ördüm. Şimdi bir ters ördüm. Bakın model çalışacağımdan dolayı ikinci düzümü örüyorum, bırakmıyorum. Birinci düzü ördükten sonra bırakıyorum. Bir ters örüyorum. 4 düzümü yine ördüm. Bir tersimi örüyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. İlk önce birinci tersim, daha sonra ikinci tersimi ördüm, bıraktım. Bir ilmek tersimi tekrar ördüm. 1 2 3 4 düz ördüm arkadaşlar. Bir ters, bir düz, gizli artırma yapıyorum. Bu ilmeğim de düz olacak. Ve 7 ilmek haroşa ile sıramın başına geliyorum. Örgümün arka tarafına dönüyorum şimdi. 7 ilmek haroşalarımı örüyorum. Yedi ilmek haroşamdan sonra bu 2 ilmeğimi ters olarak örmem gerekiyor. 2 ters, 1 düz, 4 ters, 1 düz. Şimdi model çalışmamda olduğuma göre ilk önce ikinci ilmeğimi ters, sonra birinci ilmeğimi ters öreceğim. 1 düz, 4 ters, 1 düz. İpi kendimden tarafa aldım. İlk önce ikinci ilmeğimi ters, daha sonra birinci ilmeğimi ters. Bir düz, 1 2 ters, 3 ters. Evet, bir sonraki sıra buradaki artırmayla birlikte yeni model tabanımız da oluşmuş olacak arkadaşlar. Buradan sonrası örgümüz de ters olarak devam ediyor. Evet örgü severler, gördüğünüz gibi örgümüze devam ediyoruz. Model çalışmamız için burası ön bedenimiz dedik.
Burası yanlardan bu şekilde ilik evlerimizi dikeceğimiz kısımlar, kollarımız ve arka bedenimiz. Şimdi bu sıramızda modelimizi çaprazlama yapacağız. Yani şu modelimizi düzlerimizin üzerine kuracağız. Düzlerimiz bu model çalıştığımız kısımları da düz öreceğiz. 4. sıramıza başlarken. Evet, 7 ilmek haroşamı örüyorum. Diz artırmamı yaptım. Artık artırmadaki ilmeklerimi saymıyorum. Gördüğünüz gibi çok net belli sabit ilmeğim. Bu düz ilmeğime geldiğimde sağ ve sol kısmına artırma yapacağım. Bakın sabit ilmeğime geldim, doladım, bir düz doladım ve arka bedenimdeyim. Arka bedenimin düzlerini ördüğüme göre bir doladım, bir düz, bir doladım, koluma geçtim. Yine doladım, bir düz doladım. Bakın şimdi. Burada model çalışacağım kısımdayım dedim. Modelimizi çalışıyorum. Doladığım ilmeğim düz. Takip eden 3 ilmeğim de düz. Burası yalnız şöyle yapalım, hemen düzeltelim burada. Tekrar alıyorum arkadaşlar. Burada model çalışmam gerekiyor çaprazlama yaptığım için. Bir düzümü ördükten sonra doladım. Bu doladığım ilmeğim artık ters öreceğim. Bunu unutmuyorum. Şu 2 ilmeğimin modeli çaprazlama yapacağımdan dolayı bakın, ikincisini düz ördüm. Daha sonra birincisini düz ördüm, bıraktım. Bu bir tane düzümü artık ters örüyorum. Ters ördüm ön yüzden. 4 tane model çalıştığım ilmeğim düz olacak. Çünkü çaprazlamaya başladım. 1 düz, 2 düz, 3 düz, 4 düz. Şimdi bu 4 düzümün üzerine model çalışacağımdan dolayı birinci tersimle başlıyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. 2 düzümü çaprazlama yapıyorum. Önce ikincisini, sonra ilkini düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım, bir ters ördüm. 4 düz örüyorum. Tekrar model çalışacağım kısımdayım. Bir ters. İlk önce ikincisini düz, sonra birincisini düz. Bir ters. Burada model çalıştığıma göre bir düz, iki düz, üç düz, dördüncü düzüm şu an gizli artırma yaptığım düzüm. Ve kalan 7 ilmeğim haroşa. Şimdi 7 ilmek haroşa, bir ters, 2 ters, 3 ters, 4 ters, bir düz. Şimdi 2 tersimin önce ikincisini, sonra birincisini ters örmem gerekiyor. Daha sonra bir düz. Bir düzden sonra arkadaşlar 1, 2, 3, 4 ters, bir düz. Yine model çalışacağım için ilk önce ikinci tersimi, daha sonra aradaki birinci tersimi örmem gerekiyor. Bir düzümü örüyorum.
Bir düzümden sonra 4 tersimi örüyorum. 4 tersimden sonra bir düz. Yine burada model çalışacağımdan dolayı ilk önce ikinci tersimi, daha sonra birinci tersimi örüyorum ve bu ilmeğim benim ön yüze ters, arka yüze düz düşmesi gerekiyor. İpimin yine katı açıldı, bunu düzelteyim arkadaşlar. Model çalıştıktan sonra bu artırmamın arka yüze düz, ön yüze ters düşmesi gerekiyor. Bunu düz olarak örüyorum ve geriye kalan ilmeklerimi ters örerek başa kadar çalışıyorum. Şimdi dönelim bakalım modelimize. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle aşağı doğru tutalım. Toplamda gidiş bir dönüş 2 6 kez model çalıştık. Sonra çaprazlama yaptık. 4 düzün üzerine model çalıştık. Model çalıştığımızın üzerine 4 düz ördük. Ve her artırmamız bu modelin örüntüsüne göre devam etti. Yani şuradaki artırmalarımızdan sonra 4 düzden sonra nasıl modelimiz takip ediyor? Ters, 2 düz, 1 ters. O zaman buradaki her artırdığımız ilmeği örgümüze kazandırırken bu örüntülere dikkat ederek, takibini yaparak dahil etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şu kısımda model çalıştım, 400 ördüm, model çalıştım, 400 ördüm, model çalıştım, 400 ördüm. En son model çalıştığımda 400'den sonra ne gelmesi gerekiyor? Bir ters gelmesi gerekiyorsa bir sonraki artırmamı ters olarak örmem gerekecek. Şimdi arkadan tekrar ben terslerimi öreceğim. Ön yüzde her seferinde bu ön yüzdeki model çalışmamızı bir süre daha birlikte yapalım. Daha net anlaşılması için ve yeterli artırma sırasına geldiğimizde kol ve beden çalışmasıyla devam edeceğiz tabii ki örgümüze. Evet arkadaşlar, arka yüzden terslerimizi ördükten sonra ön yüzden artırmalarımıza dikkat ederek yeniden model çalışması yapacağımız ön kısmımıza geldik. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım ve modelim 4 ilmekten oluşuyordu. Doladığım ilmekten sonra bir ilmek tersimi ördüm. 2 düz örmem gerekiyor burada. İlk önce arkadaki ilmeğimin düzünü, daha sonra birinci düzümü örerek ikisini birlikte şişimden çıkarıyorum. Bir tersimi örüyorum ve tekrardan 4 düz, bir ters ve yeniden ilk önce arkadaki ilmeğimin düzü, daha sonra öndeki ilmeğimin düzü ve tekrar ters. 4 düz, bir ters, yeniden model çalışmama geldim. Arkadaki ilmeğimi düz, birinci ilmeğimi yani ön yüzündeki ilmeği düz, ikisini birlikte bırakıyorum ve ters. 1 2 3 4 düzden sonra 7 ilmeğim kaldı. Burada bir kez doluyorum şişime gizli artırma olarak. 7 ilmeğimi tekrardan haroşa örerek sıramın başına geliyorum. Arka yüze döndüm. 7 ilmeğim haroşa. 3 6 7. Bu bir ilmeğimin ön yüze düz düşmesi için arka yüzde ters örüyorum. Bakıyorum bir modelim. Burada 400 ile bitmişti. O zaman tekrar burada düzeltme yapıyorum arkadaşlar. 400 ile bittiğine göre bu ilmeğimin ön yüze ters düşmesi gerekiyor. Arka yüzden düz örüyorum. Ön yüze ters düşsün diye. Sonra 4 düz, bir ters, bir düz, özür diliyorum. Şimdi 2 ters öreceğim ama ilk önce ikincisini, daha sonra birinci tersimi, sonra yine bir düz, 4 ters, bir düz, yine ters örmem gerekiyor. Yalnız çaprazlama ilk önce ikisini, sonra birincisini, sonra bir düz, 4 ters,
bir düz, bir düzden sonra yine çaprazlamamı yapıyorum. İlk önce ikinci tersim, sonra birinci tersim, bir düzüm, bir düzden sonra ters ilmeklerime başlıyorum ve sıramın sonuna kadar ters, 7 ilmeğim haroşa ve tekrardan artırmalarıma dikkat ederek aynı noktaya gelmek istiyorum. Mantık değişmeyecek arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi birinci çaprazlamamızı, ikinci çaprazlamamızı ve üçüncü çaprazlamamızı yaptık. Bu sırada yine döndüğümde ön yüzden ve arka yüzden modeli takip edeceğim. Bir sonraki sıramda ise yine çaprazlama yapacağız. Düz ördüklerimize model, model çalıştıklarımıza düz çalışarak örgümüz büyümeye devam edecek. Bu arada arkadaşlar her 11 diş haroşa arayla 12. sıraya başlarken ilik evi çalışmasını da yapacağız. Evet örgü severler, son sıramızı da model çalışmamızı da tamamladık. Şimdi yeniden çaprazlama yapacağım kısma başlıyorum birlikte. Yani her modelimiz gördüğünüz gibi şuradaki düzlerimizi veya terslerimizi düşündüğümüz zaman kenarlarda 4 haroşa boyu oluştuğunda aslında örgümüzün birinci modeli de bitmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar en son düzümü ördükten sonra doluyorum ve şu tersimden sonra 4 düzümün gelmesi gerekiyor. Doladığım ilmeğim düz olacak. Yanındaki tekrar burayı düzenlemek istiyorum. Burada çaprazlama yapacağız arkadaşlar. Her seferinde söylemeyi unutuyorum. Tekrar şu şekilde doladıktan sonra bu 4 ilmeğim düz olacağına göre buradaki bu iki modelim benim model çalışmam olması gerekiyor. Bunun için şu ilmeğimi düz örüyorum. Yanındaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir sonraki sırada buraya model koyacağım çünkü. Takip eden 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz örüyorum. Burada gördüğünüz gibi modelimizi kurmamız gerekiyor. Yeniden bir ilmek ters örüyorum. Bu iki düzümün ilk önce ikincisini, sonra birincisini düz örüyorum. Sonra yeniden ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 düzümü ördükten sonra bir ilmek tersimi örüyorum. Sonra iki düzümden ilk önce ikincisini, sonra birincisini düz örüyorum ve bir ilmek ters örüyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Modelimizde yine çaprazlama yaptık çünkü. Son kez bir ters, hemen burada modelimi çalışıyorum. Bir ters, bir düz, iki düz, üçüncü doladığım düz ve tekrardan 7 ilmek haroşa ile modelimizin yeni kurulum sırasını ve 3. model çalışmasını da yapmış olduk. Buralar model, buralar düz örgü oluşacak. Her seferinde ön kısım artırma yaptığımız için arkadaşlar tekrarlıyorum. Örgüde sıra nasıl devam edecekse her arttırdığımız ilmeği örgümüze o şekilde kazandırmamız gerekiyor. Örüntümüz 4 düz, 1 ters, 2 düz, 1 tersten oluşuyor biliyorsunuz. Ve her gidiş bir dönüş 2 olarak saydığımızda 6 sırayı bitirip tekrardan yeniye döndüğümüzde çaprazlama yapıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Ya da şuradaki çaprazlamanın birinci çaprazlama, ikinci, üçüncü gördüğünüz gibi 1, 2, 3 oluşturduk ve modeli döndürmüş olduk. İnşallah net bir şekilde anlatabilmişimdir arkadaşlar. Her 11 sıra haroşa arayla 12.sine başlarken de ilik evi açacağımı söylemiştim sizlere. Şimdi ben robamı bitirip gelmek istiyorum. Kol ve beden çalışmasını sizlerle devam ettirelim. Şu an gördüğünüz gibi örgüm daha henüz çok küçük. Şöyle düşündüğümüzde burası ön kısmı olacak, burası kol ve burası arka kısmı olacak. Evet örgü severler, yeterli uzunluğa geldi. Şu an robamız gördüğünüz gibi ön kısmımızda model çalışmamız devam etti.
arka bedenimiz ve kollarımız. Şu aşamadan sonra artık kollarımızdaki kesmeleri yapacağımızdan dolayı hem artırım yapacağız hem lastik kısmını örmemiz gerekiyor. Bundan dolayı kol kısımlarımız haroşa, örgümüzün geri kalan kısmı aynen devam edecek. Bu arada özel ayrıntıyı söylemedim arkadaşlar. Kenar haroşalarımı saydığımda 15 diş boyunda haroşa oldu. İlk artırma yapmış olduğum sıramdan itibaren saydığımda şu an 16. sıraya başlıyorum. 16. sıraya başlarken de kollarımızı haroşa olarak örüyorum. 7 ilmek haroşamı ördükten sonra bir kez doluyorum. Bu örgümün kol kısmı olduğuna göre arka bedene gelene kadar bu ilmeklerimi haroşa örmeye devam ediyorum. Evet, kol ilmeklerimi haroşa olarak ördüm, bitirdim. Bir kez doluyorum, bir ilmek düz, tekrar doluyorum. Arka bedenimiz düz olarak örmeye devam edeceğiz. Toplamda kol lastiğim 3 diş olacak. 4. dişe başlarken kesme işlemi yapacağım arkadaşlar. Koldaki düz ilmeklerimi ördüm, doladım, bir düz doladım. Şimdi kol kısmıma yeniden başlıyorum. Kol ilmeklerim yine haroşa tekniğiyle örmeye devam ediyorum. Evet, diğer kolumu da bitirdim. Bir kez doladım, bir ilmek düz, bir kez daha doladım. Şimdi burada modelimi değiştirmiştim arkadaşlar. Şöyle bakıyorum örgüme. En son ters örgümden sonra 4 düzüm olduğuna göre bu doladığım ilmeğim ters olması gerekecek. Dönüşte buna dikkat ediyorum. 4 düz, 1 ters, yine arkadaki düz, öndeki düzüm, 1 ters, 4 düz, 1 ters, arkadaki ilmeğim ters, düz, öndeki ilmeğim ve bir ilmek ters, 4 düz, 1 ters, 1 düz, 2 düz, 1 ters, 1 2 3 4 düz, 1 ters. Yine modelimi çalışıyorum. Evet, bu sıram için son model çalışmam. Bir tersten sonra bir düz, bir dola, 1 2 3 4 5 6 7 haroşam ile sıramı bitirmiş oldum. Örgümün arka tarafına dönüyorum. Şimdi yine model çalışmamın sırasını dikkatlice takip ediyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. 7 ilmek patımın haroşasını örüyorum. Örgüme yeni dahil etmiş olduğum ilmeğimi ters örmem gerekiyor. Ön yüze düz düşmesi için bu ilmeğimi ters örüyorum. Yanındaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz. Şimdi model çalışmam gereken 2 tersimdeyim. 2 tersimi ördüm. Bir düz. 4 ters. Bir düz ve ilk önce ikinci tersim, sonra birinci tersim ve bir düz. 4 ters, bir düz, birinci tersim, ikinci tersim, bir düz. Belli bir aralıkta örneği yapmaya devam ettiğimizde tamamen el alışkanlığımız oluşuyor arkadaşlar. İlk başta zor gibi görünse de yapacağımız sadece dikkat etmemiz gereken bir işlem var. Gerisi sadece ters ve düz örgülerden oluşuyor.
4 tersten sonra şu ilmeğimin ön yüze ters, arka yüze düz düşmesi gerekiyor. Hassasiyeti düzelttim. Ortadaki bir ilmek düzümü ördüm. Şimdi şu ilmeklerime dikkat ediyorum. Çünkü burası benim örgümün kolu. Kollarımız ön yüze haroşa düşecek. Tekniğimizi buna uygun olarak hazırlamıştık. Gördüğünüz gibi kol ilmeklerimi haroşa, göstereyim. Gördüğünüz gibi bir sıra kolumda haroşam oluşmaya başladı. Kol ilmeklerim haroşa oluşuyor. Arka bedenimiz ön yüzden düz, arka yüzden ters devam edecek. Ve diğer kolumuz da haroşa olacak. Ve bunu toplamda 3 sıra, 3 diş haroşa boyunda öreceğiz. Dördüncüye döndüğümüzde artık kollarımızı bedenimizden ayıracağız arkadaşlar. Evet, şu ilmeğimin yönünü değiştirdim. Haroşa ördüm. Bir ilmeğim düz. Arka ilmeklerim yine göstereyim şu şekilde. Gördüğünüz gibi kollarımız haroşa, arka bedenimiz ters ve diğer kolumuz haroşa. 3 sıra tekrarlayalım. Evet örgü severler, artık robamızın 3 diş haroşa kısımlarını, kollarımızı hazırladığımıza göre kollarımızı bedenimizden ayıracağımız kısma geldik. 16, 17 ve 18'de bu işlemi yaptık. 19'a başladığımızda artık artırma yapmıyoruz. Kenar ilmeğimiz 3, 6, 7 ilmek haroşa. Şimdi burada bir ilmek örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatma tekniğiyle ve biraz da esnek bırakarak kesme işlemime başlıyorum. Kesme işlemimizi mümkün olduğu kadar esnek yaparsak daha estetik bir görüntüye sahip olacağız ve daha kullanışlı bir kol çalışması yapmış olacağız arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Gördüğünüz gibi bir ilmek örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum ve bu işlemi gayet serbest bırakarak yapıyorum şu şekilde. Evet, kesme işlemimi yaptım. Bu bir ilmeklik düzüme geldim. Bu ilmeğimi de örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum ve böylelikle arka bedene başlamış oldum. Arka bedenimiz düz, ilmeklerimiz devam edecek örgümüzde. Ve şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Kolumuzu yeleğimizden, birinci kolumuzu yeleğimizden ayırt etmiş olduk. Şimdi düzlerimi arka beden için örüyorum. Bir ilmeklik sabit düzüme geldim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu düzümü örüyorum. İlk haroşa ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatarak başladım kesmeye. Bu kolumuzda gayet dikkatli ve esnek bir şekilde kesme işlemini yapıyorum. Evet arkadaşlar, son kesmemi yaptıktan sonra ortadaki bu bir ilmek düzümdeyim. En son atlatmamı da bunun üzerine yaptım. Şimdi bakıyorum, bir tersten sonra benim 4 düzüm olması gerekiyor. 3 düzüm, bir de şişim de var, 4 düzüm. Model çalışmamızda yine bunun üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir tersimi ördüm. 1
Bir tersimi ördükten sonra 2 düzüm üzerinde model çalışmam gerekiyor. Yine model aşamasındayız. Arkadaki düzüm, öndeki düzüm bıraktım, bir ters, 4 düz, bir ters, arkadaki düzüm, öndeki düzüm, bir ters, 1 2 3 4, bir ters, 1 2 ters. Model çalışmama devam ettim yine ön kısımda. Başa geldiğimde yeleğimin son halini sizlerle paylaşacağım. Bir tersimi ördüm. Modelim için arkadaki düzüm, öndeki düzüm, bir tersim. Evet, burada da 4 ile bitirmiş olduk sıramızı. Çünkü 4 ve katlarıyla bitmesi gerekiyor. Artık artırma yapmayacağız. Model en son çalıştığımız bu haliyle kalıbı devam edecek çünkü arkadaşlar. Şimdi paylaşalım son halimizi. Burası bizim kolumuz, kesme işlemini yaptığımız yer. Kol altından şimdi birleştirmemizi yapacağız. Burası da diğer kolumuz. Şöyle kablomuzun üst ucundan gösterelim. Ve son halimiz bu şekilde, gördüğünüz gibi. Kolumuz, kollarımız ve ön modelimiz. Şimdi kol altlarına birleştirme yapacağız tabi yeleğimizin. Yaptığımız her artırma düz ilmek olarak devam edecek. Çünkü modelimizin son kalıp halini oluşturduk. Bu haliyle beden kısmı oluşana kadar ön kısmında çalışmaya devam edeceğiz. Ve kenar patlarımız yine haroşa. Haroşamdan sonra bir düzüm ördüm. İkinci tersim, birinci tersim, bir düz, 4 ters, bir düz. Yine model kısmındayım. Bir düz. Yine tersimi örüyorum. Birinci tersim, ikinci tersim ve bir düz tekrardan. Bir ters, iki ters, 3 ters, 4 ters, bir düz, ikinci tersim, birinci tersim, düz. En son modelimi yine çalıştım. Bir düzümü ördüm. 1, 2, 3, 4 düzümle sıramı bitirdim. Şimdi burada kol altı kısmına geldim. Kol altımızı şöyle birleştirdiğimde örgümün orantısı nasıl duracak bakıyorum. 1 veya 2 kez artıracağım. Bir artırma yeterli olacak arkadaşlar. 2 artırma kolun dışına taşıyacaktır. Bir kez artırdım. Ve arka bedenim için tersleri örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, yine diğer kolumuza geldik. Birinci kolumuzda artırım yaptığımıza göre ikinci kolumuzda da bir ilmek artırmamızı yaptık. İlk haroşa ilmeğimi biraz sıkıcı alıyorum, aradaki boşluk kalmasın diye, ve 7 ilmek haroşamla sıramın sonuna geliyorum.
Artırmalarımızı da yaptığımıza göre arkadaşlar şimdi beden kısmına başlıyoruz. Bedendeki kalıbımız ve model çalışmamız net bir şekilde belli, gördüğünüz gibi. Ön kısımda modelimizi çalışacağız. Diğer kısımlar sadece düz öreceğiz örgümüzde. Artık kenarlarda artırmamız da bitmiş olduğuna göre lastik kısımlarımızı da öreceğiz. Şimdi 2, 4, 6, 7. ve 8. haroşa, 7 haroşamızı ördük. 8. diş haroşamızı örüyoruz. 11 haroşa arayla 12.'ye başlarken ilk evi açacaktık hatırlarsanız. Üçüncüsünü açmama şu an için 4 sıram kalmış ve 4 ve 5'i de açtıktan sonra buluşalım. Geri kalan bitişini de sizlerle birlikte yapalım yeleğimizin. Evet arkadaşlar, yeleğimin son halini paylaşayım şöyle sizlerle. Biraz şöyle kamerayı yükseltelim daha net gözükmesi açısından. Tabi yeleğimiz bitmedi. Artık lastik çalışmasını birlikte yaparak tamamlayacağız. Ama yeterli uzunluğa geldi. 5. ilik evimi açtım. Şöyle yeleğimize baktığım zaman arkadaşlar toplamda tepe noktasından saydığımızda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kez de model çalışmış oldum. Şimdi lastik çalışmasıyla sonlandıracağız örgümüzü. Lastik çalışmamız kısa bir lastik çalışması olacak arkadaşlar. İlk önce baştan 7 ilmek haroşamı öreceğim. Ve daha sonra düz ile başlayacağım. Bir ters bir düz olarak diğer 7 ilmeğime gelene kadar örgüme devam edeceğim. Tıpkı yakadaki yaptığımız işlemi yapacağız yaka kısmımızda, bitim kısmımızda da. Yakada da aynı şekilde bir ters bir düz örgüyle başlamıştık hatırlarsanız. Evet örgü severler, düğmelerimizi diktik. Bu kol boyumuzu ayarladık. Şöyle göstermek istiyorum yeleğimizi. Gördüğünüz gibi bitmiş hali bu şekilde. Çok şık, kolay, yapımı kolay ve kendisi çok şık modellerimizden bir tanesi. Boyu 32 santim ve enimiz 24 santim. Tabii önümüzün 24 santim olmasının sebebi şuradaki yapmış olduğumuz işlemlerimizin biraz kasıyor olması. Normalde enimiz ortalama 29 santim kadar açılabilir rahatlıkla. Arka bedenimizde bu şekilde yeleğimi tamamlamış oldum. Yeni anlatımlarda buluşup görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.